Merhaba arkadaşlar, Hisselokçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda öncelikli olarak cazip hisseler, ucuz hisseler stratejimize uygun bu hafta hangi hisseler var hep birlikte onu filtreleyeceğiz. Daha sonra kısa vadeli olarak alım satım yapabileceğimiz yükseliş trendinde olan hisseleri filtreleyeceğiz ve bu hisselerin durumlarına bakacağız. En sonunda da cazip hisseler stratejimize uygun hisselerin şu sağda gördüğümüz hisselerimizin son durumlarını değerlendirip videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır ve bu video ile ilgili sizlerden bir ricam var. Videonun daha geniş kitlere ulaşabilmesi için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, şimdi cazip hisseler stratejimize göre bu hafta ucuz hangi hisseler var hep birlikte filtreleyelim. TradingView uygulamasında şu 3 çizgi olan kısma tıkladığınızda ürünler kısmında takipçi var arkadaşlar. Bu takipçiye tıkladığınızda hisseleri seçiyorsunuz ve karşınıza bu ekran çıkıyor. Şu anda 564 tane hisse olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir filtre koymadık. Şimdi yavaş yavaş filtreleyelim. Öncelikli olarak endeksi seçiyoruz. BIST 100 endeksini seçiyorum arkadaşlar. BIST 100 endeksinin dışında kalan hisselerde bu stratejiyi çok uygun bulmuyorum. Yani daha riskli hale geliyor. Bu yüzden BIST 100 endeksini seçiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak şuraya yeni filtre ekliyoruz ve Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığını ekliyoruz ve bir gün olarak gelen kısmı bir hafta olarak değiştiriyoruz. Ve filtre ekliyoruz. Daha sonrasında yandaki oka tıkladığımızda manuel kurulum diyoruz ve şu kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma -70 yazıyoruz arkadaşlar. Aslında stratejimize göre -90 seviyesinin altında kalan hisseleri filtreliyoruz. Fakat stratejimizde periyodumuz bizim 10. Bu filtreleme aracında periyodu 10 olarak değiştiremediğimiz için ve 14 olarak default geldiği için herhangi bir hisse kaçırmamak adına -70 olarak yazıyorum arkadaşlar. Şu anda 37 hisseye düştük. Şimdi stratejimizin diğer kurallarını hatırlayalım. 1. Ne dedik? Hissemizin mutlaka kar ediyor olması lazım. İkinci olarak fiyat kazanç oranının 20'den küçük olması gerekir dedik arkadaşlar ve aynı zamanda pozitif olması gerekir. Yani sıfırdan büyük olması gerekir. Üçüncü olarak ise piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'ten küçük olacak arkadaşlar. Şimdi onların filtrelerini ekleyelim. Şuraya tıkladığımızda finansallar kısmında brüt kâra ekliyorum ve 3 aylık diyorum arkadaşlar. Filtre ekle dediğimizde şurada yanda ok kısmına tıkladığımızda manuel kurulum diyoruz ve büyük olarak bırakıyoruz şu kısmı ve 0 diyoruz arkadaşlar. 22 tane hisseye düştük. Şimdi diğer filtrelerimizi ekleyelim. Bunu da değerleme oranlarından ekliyoruz. Fiyatın deftere oranı. Yine şuradan ayarımızı yapalım. 5 ve 6 diyelim. 14 tane hisseye düştük. Bir diğer filtremiz ise yine değerleme oranlarından fiyatın kazancı oranı. Burada da manuel kurulum diyoruz ve 0 ile 20 arasında diyoruz arkadaşlar. Uygula dediğimizde toplam 8 tane hisseye düşmüş olduk. Listemize ekleyelim. Evet, Williams listemize ekliyorum. Doğası zaten listemizde. Vestel'i ekliyorum. İzenerji'yi ekledik. Cante'yi ekliyoruz. Tukaş'ı ekliyoruz arkadaşlar. Teknosoy'u ekledik. Ve son olarak ARD grup bilişimi ekliyoruz. Evet, şimdi Borusan'la başlayalım. Öncelikli olarak şurada 3 çizgiye tıkladıktan sonra bu sefer de ürünler süper grafiklere geçiyoruz arkadaşlar ve çıkıyoruz. Evet, şimdi eklediğimiz hisselerin grafiklerini açabiliriz. Borusan'ı seçtik. Şuradan Williams stratejimize gidelim. Evet, Borusan hissesi X90 seviyesinin altında. Vestel'e bakalım. Vestel X90'ın üzerinde çıkartıyorum. İzenerji X90'ın üzerinde çıkartıyorum. Cante'ye bakalım. Cante X90'ın altında. Tukaş X90'ın üzerinde. Bunu da çıkartıyorum. Teknosa X90'ın üzerinde çıkarttık. ARD Grup X90'ın üzerinde çıkarttık. Borusan ve Cante kaldı arkadaşlar. Şimdi burada ben öncelikle stratejiyi tekrardan bir hatırlatayım. Evet arkadaşlar, bu stratejide, bu ucuz hisseler stratejisinde 2 tane indikatör kullanıyoruz. Bir tanesi Williams yüzde aralığı, şu alt tarafta gördüğünüz indikatör. Diğeri ise Kapan hareketli ortalaması. Şimdi bunları ben çıkartayım ve tek tek ekleyeyim arkadaşlar. Göstergeler kısmına giriyoruz. Göstergeler kısmına Williams yazdığımızda Williams yüzde aralığı çıkıyor. Bunu ekliyoruz ve Kaufman yazıyoruz arkadaşlar. Kaufman yazdığımızda da Kaufman Moving Average Adaptive. Parantez içerisinde de KAMA olarak yazar. H. Potter bu kişinin yaptığı indikatörü seçiyoruz arkadaşlar. Ve bunu da ekledik. Şimdi bunların ayarlar kısmına bakalım. Kaufman hareketli ortalamasında uzunluk 21. Yaptığımız ayar sadece bu. Başka bir ayarımız yok. Williams yüzde aralığı indikatöründe ise şu ayarları yapıyoruz. Girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin, tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra tamam diyoruz ve şu alt kısımda Williams yüzde aralığı indikatörümüz eklenmiş oldu. Şu en altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, en üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. Şu ikisinin arasında gördüğünüz kesik olmayan yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor arkadaşlar. Stratejimize göre -90 seviyesinin altında haftalık bir kapanış geldiğinde toplama yapıyoruz ve aynı zamanda kırmızı bir mum gelmesini bekliyoruz. Şurada olduğu gibi bakın Şubat 2023'te -90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Burada toplama yapıyoruz arkadaşlar. -90 seviyesinin altında kaldığı her hafta kapanışında ve aynı zamanda kırmızı düşüş mumu varsa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Ve daha sonrasında -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. -10 seviyesinin üzerinde bahsettiğim uyumsuzluğa örnek olarak ne gösterebiliriz? Şöyle bakalım. Mesela şurayı gösterebiliriz arkadaşlar. 19 Haziran 2023 haftasından 26 Haziran 2023 haftasına geçişte fiyat yükselmesine rağmen Williams yüzde aralığı indikatörü yatay kalmış. Bazı durumlarda ise yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Bu tip uyumsuzluklar gördüğümüzde elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şimdi mesela bu Borusan hissesinde şurada alım yapmış olsaydık satış yaptığımız seviye şurası arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %102'lik bir karlılık getirmiş oluyor arkadaşlar. Tabii sonrasında hisse daha da yukarılara gitmiş. O ayrı bir konu. Birçok hissede
Bu kırılım gerçekleşmeden tekrardan yukarı doğru yönünü devam ettirmeye devam ediyor. Evet, stratejimiz bu arkadaşlar. Ve ayrıca bu stratejiye eklediğimiz kurallar var. Bunlardan bir tanesi şirket olmazsa olmaz kuralı kar ediyor olması lazım. İkinci kuralımız piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'ten küçük olması gerekiyor. Üçüncü kuralımız da FK oranımız 20'den küçük olması gerekiyor ve aynı zamanda 0'dan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca son kural olarak da bunu belirleyebiliriz. Seçeceğimiz hisseler BIST 100 endeksinin hisseleri olması gerekiyor. Şimdi mesela bunu TAV Havalimanları hissesinde de gösterdiğimizde bakın TAV Havalimanları hissesinde biz toplamamızı 18 Aralık haftasında yapmışız arkadaşlar. Şu eksi 90 seviyesinin altında kaldığı hafta ve daha sonrasında bir daha sata dönmemiş. Ve şu anda TAV Havalimanları hissesinde %137'lik bir muazzam karlılığımız var. Gayet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle BIST 100 endeksinin içinde kalan hisselerde güzel çalışan bir strateji arkadaşlar. Orta ve uzun vadede çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz bu stratejiyle. Şimdi eklediğimiz yeni hisseler, ben bunların fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri bölü defter değeri oranlarını inceledim ve ayrıca son bilançolarına göre karlılıklarına baktım arkadaşlar. Cante hissesi son açıkladığı bilançoda zaten zarar açıkladı. Bu yüzden bu hissemizi çıkartıyoruz. Borusan hissesi eklenebilir listeye. Fakat Borusan hissesinde de FK oranı neredeyse 20, yani 19.98 miydi? O civarda bir şey arkadaşlar. Çok 20 seviyesine çok yakın. Ama yine de toplama yapılabilir. Yani size bırakıyorum. Ben listeme ekliyor olmayacağım. Dediğim gibi FK oranı 20'ye çok yakın. Ama isteyen arkadaşlar da ekleyebilirler. Bakın burada da Aralık ayında, Kasım-Aralık aylarında birkaç defa X90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle %47'lik bir karlılık gelmiş. Satış yaptığımız seviyeye göre baktığımızda ise %25'lik bir karlılık elde edilebilirmiş arkadaşlar bu hissede bu yöntemi kullandığımızda. Evet, dediğim gibi güzel çalışan bir strateji. Bu hafta listemize yeni hisse eklemiyorum. Şimdi kısa vadeli olarak alım satım yapabileceğimiz, yükseliş trendinde olan hisseleri nasıl filtreleriz bunu göstereceğim. Bunun için tekrardan TradingView ana sayfasına giriyoruz ve şurada gördüğünüz 3 çizgiye tıklayıp ürünler, takipçi, hisseler diyoruz. Evet, açılan ekranda bu sefer BIST 30 endeksine bakmak istiyorum. BIST 30 endeksindeki yükseliş trendindeki hisseleri filtrelemek istiyorum. BIST 30 olarak filtreledim ve şuradan ortalama yazıyoruz arkadaşlar. Bakın en altta üstel hareketli ortalama var. Bunu ekliyoruz. Periyodu 21 olarak değiştiriyoruz. Burayı bir gün değil, bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Daha sonrasında yandaki oktan küçük fiyat diyoruz arkadaşlar. 22 tane hisseye düştük. Tekrardan üstel hareketli ortalamayı ekliyoruz. Tekrar 21'i seçiyoruz periyot olarak. Bu sefer bir gün olarak bırakıyoruz ve filtre ekliyoruz. Yine yanda küçük oktan küçük fiyat diyoruz arkadaşlar. 20 hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine üstel yazıyoruz. Üstel hareketli ortalamayı seçiyoruz. Periyodu yine 21 olarak değiştiriyoruz. Bu sefer de 4 saat diyoruz arkadaşlar. Filtreyi ekledik. Yine aynı şekilde küçük fiyat diyoruz. Şu anda 19 tane hisseye düşmüş olduk. Bu 19 tane hisseyi ben Yükseliş Trendinde isimli bir sayfaya ekledim. Ve şimdi bunların hepsine tek tek bakalım arkadaşlar. İş Bankası ile başlamak istiyorum. Öncelikli olarak şuradan tekrar süper grafiklere geçelim. Ve bu sefer daha önce benim hazırlamış olduğum kısa vadeli stratejimize geçiyorum. Günlük grafiği seçtim. Evet, İş Bankası ile başlıyoruz arkadaşlar. İş Bankası'nda şu anda önünde 16.62 seviyesinde direnç var. Bu seviyeye geçilmeden yeni giriş için uygun bulmam. Şu an yükseliş trendinde fakat bu seviyenin geçildiğini görmek lazım. Yeni giriş için elinde tutanlar için herhangi bir problem yok. Bu seviye geçildikten sonra 18.62 seviyesinde yükseliş beklerim. Günlük kapan hareketli ortalaması 15.71. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Garanti Bankası'na geçiyorum. Garanti Bankası'nda da yükseliş trendindeyiz. Güzel. Şu anda önündeki direnç seviyesi 136.6 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeye doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Elinde tutan arkadaşlar için 109 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir. Burası günlük kapan hareketli ortalaması. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olunabilir arkadaşlar. Koç Holding'e bakalım. Koç Holding hissesinde günlük kapan hareketli ortalamasının üzerine attık. İkinci gün düşüş geldi. Ve günlük kapan hareketli ortalaması 228.6 seviyesinin altında kapanmaması güzel oldu. Pazartesi günü takip etmek lazım. Pazartesi günü bir yeşil mum daha gelirse yeni girişler için uygun olacak arkadaşlar. Böyle bir durumda önümüzdeki dönemde 270.50 seviyesine doğru yükselişler beklerim. Şurada bir Fibonacci desteğimiz var. 223.7 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nda kapan hareketli ortalamasının altındayız. Bunu listemizden çıkartıyoruz. Şu anda yükseliş trendinde değil arkadaşlar. Henüz düşüş trendi bozulmuş değil. Hatta şöyle bir düşüş trendi de çizebiliriz arkadaşlar listeye. Bakın şöyle. Bu düşüş trendi yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için uygun bulmam. Yukarı yönlü kırılırsa 326.75 seviyesinde tekrar bir yükseliş beklerim. 326.75 yukarı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz 401.50 seviyesi arkadaşlar. Froto'ya geçelim. Evet, Froto hissesinde alfa trend indikatörü ala dönmüş vaziyette. Güzel. Günlük kapan hareketli ortalaması 1095 seviyesinin de üzerinde. Güzel. Fakat hissede şöyle bir yataylık olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Mart ayından bu yana şu seviyenin geçildiğini görmek lazım. 1222 seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçildikten sonra yeni girişler için uygun olabilir. Hedef fiyat çalışması yapmamışım. Bu seviye geçilirse yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması da yaparız arkadaşlar. 1056 seviyesi stop seviyesi olarak belirlenebilir. Elinde tutan arkadaşlar için 1056 aşağı yönde kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Akbank'a bakalım. Akbank da yükseliş trendinde devam ediyor. Mayıs ayının ortalarından itibaren şöyle bir yatay seyre girmiş. Şu anda günlük kapan hareketli ortalaması 62.29'un üzerinde, güzel. Fakat yeni girişler için şu önündeki 70.50 seviyesindeki direncin geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki geçilirse yorumlara yazarsanız hedef fiyat çalışması yaparız arkadaşlar.
Stop seviyesi olarak ise günlük Kaufman hareketli ortalaması belirlenebilir 62.29 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. İkinci bölüme geçmek için videonun sonundaki kartlardan yararlanabilirsiniz. Veyahut da açıklamalar bölümünde linkini bırakıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bölümde kaldığımız yerden Tüpraş hissesiyle başlayarak Kardemir hissesine kadar hepsinin incelemesini yapacağız. Sonrasında da ucuz hisseler stratejimizdeki mevcut listemizdeki hisselerin durumlarını inceleyip videonun sonuna gelmiş olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.